Herkese merhabalar. Bu videoda Amerika'ya iltica nasıl yapılır en ana hatlarıyla sizlere açıklayacağım. Öncelikle eğer daha önce tanışmadıysak ben Okan Şengün. Son 10 yıldır Amerika'da göçmenlik avukatlığı yapıyorum. Yorumlar kısmına yazdığınız sorulara ya burada bu videonun altında ya da Instagram hesabımdan kısa videolarla cevaplar veriyorum. Sorularınıza cevaplar ve iltica hakkında daha çok bilgi için Instagram'dan da benimle iletişim halinde kalabilirsiniz. Şimdi ilk olarak şunu söylemeliyim ki eğer Türkiye'de iseniz ilticaya başvuramazsınız. Yani Türkiye'deki Amerikan konsolosluğundan ya da elçiliğinden iltica başvurusu yapılamaz. Amerika'ya iltica başvurusunda bulunmak için ilk adım fiziken Amerika'da bulunmaktır. Şimdi çoğunlukla insanlar iki şekilde Amerika'ya geliyorlar. Ya vize ile ya da vizesiz. Eğer Amerika'ya turist, öğrenci ya da başka herhangi bir vize ile gelip havaalanından çıkmışsanız, yani artık Amerika'nın içerisindeyseniz iltica başvurunuzu iltica ofislerine yapabiliyorsunuz. Bu idari bir işlemdir. İltica başvurunuz mahkemede yapılmıyor. Ve en rahat ilerleyen iltica prosedürü bu şekilde. Amerika içerisinde hangi vize ile bulunduğunuzun bir önemi yoktur. Sade ve sadece buraya gemici vizesi ile giriş yaparsanız ilticaya başvuramazsınız. Onun dışında turist, work and travel denen J1 vizesi ya da öğrenci vizesi gibi vizelerle giriş yapanlar Amerika'da iltica ofislerinde başvurabiliyorlar. Şimdi iltica başvurunuzu göndermek için Amerika'ya giriş yaptıktan itibaren 1 yıllık zamanınız var. İltica başvurunuzu bu 1 yıllık süre içerisinde yapmanız çok önemli. Yoksa ilticanızın onaylanması çok zorlaşır. Eğer 1 seneyi kaçırdıysanız mutlaka bir göçmenlik avukatı ile konuşun. Çünkü bu kural için bazı istisnalar var. Yani bu süreyi kaçırmış olmanız otomatik olarak red alacağınız anlamına gelmiyor, aklınızda olsun. Şimdi iltica başvurularının bir formu var. Bu formu göçmenlik ofisinin internet sitesinden indiriyorsunuz. Ve bu formu dolduruyoruz. Gerekli dokümanlarla beraber tabii ki. Bunlar genelde pasaportunuz, Amerika'ya girişinizi gösteren I-94 belgesi, yazılı ifadeniz, başvurunuzu destekleyici kanıtlar ve ülke koşulları şeklinde. Her iltica başvurusu birbirinden farklı olduğu için her dosyayı dokümanlama da birbirinden farklı oluyor. Bu farklılıklara dair detayları Kürt, Alevi, LGBT, ateist ya da deist iltica başvuruları hakkındaki videolarımızda YouTube kanalımızda detaylı olarak bulabilirsiniz. Şimdi iltica başvurunuzu gönderdikten sonra göçmenlik ofisinden size bir mektup geliyor. O mektupta diyor ki biz sizin iltica başvurunuzu aldık ve artık Amerika'da iltica başvurunuz sonuçlanana kadar kalabilirsiniz. İltica başvuruları 3 ayda sürebiliyor. 1, 2 hatta 3 yıl kadar uzun bir sürede sürebiliyor. Bu dosyadan dosyaya ve iltica ofisinden iltica ofisine farklılık gösteriyor. Şimdi bu mektup geldikten sonra, yani ilk mektup geldikten sonra size ikinci gelecek mektupta parmak izi randevunuz olacak. Sizi belli bir gün ve saatte parmak izi almak için çağıracaklar. Buraya gidiyorsunuz ve sizin 10 parmak izinizi alıyorlar ve resminizi çekiyorlar. Bu işlemin amacı siz herhangi bir terörist organizasyonu üyesi misiniz, değil misiniz ya da herhangi bir cezai veya suç işleme durumunuz var mı, yok mu bunları araştırmak için. Bu randevuda iltica başvurunuzun esasına ilişkin herhangi bir soru sorulmuyor. Genel olarak bu ilk randevu 5 ya da belki 10 dakika arasında sürüyor. Size üçüncü olarak gelecek mektup ise sizi iltica görüşmesine çağıran mektup. İltica görüşmeleri genelde 2 ile 4 saat arası sürebiliyor. Bazı durumlarda daha da uzun sürdüğü oluyor maalesef. Ama eğer İngilizceyi akıcı olarak konuşmuyorsanız yanımızda tercüman götürebiliyoruz. Şu an itibariyle, yani pandemi devam ettiği sürece
Göçmenlik ofisi çevirmenleri kendisi sağlıyor iltica başvuruları için ve hepsinin Türkçe bilen çevirmenleri oluyor. Pandemi olmadığı dönemde biz kendi çevirmenimizi kendimiz getiriyoruz. Çevirmen kullanmanın iltica başvurusuna herhangi bir negatif etkisi olmuyor. Çünkü en önemli şey sizin kendinizi, başınıza gelenleri ve korkularınızı en iyi şekilde ifade edebilmeniz görüşmenizde. İltica görüşmeleri hakkında daha detaylı bilgiyi içeren videomuz yakında yayınlanacak kanalımızda. O yüzden lütfen abone olmayı unutmayın. Bu tarz videoları daha fazla çekmemi istiyorsanız eğer lütfen bu videoyu beğenmeyi de unutmayın. Şimdi görüşmede herhangi bir karar çıkmıyor. Aslında pandemi öncesi dönemde görüşmeden sonra 15 gün içinde karar çıkıyordu. Ama şu anda çoğunlukla 2-3 ay sürebiliyor. Ya da daha uzun sürdüğü de olabiliyor kararın çıkması. Bu Amerika'daki hangi iltica ofisinde görüşme yapıldıysa ona göre değişiklik gösteriyor. Ama eğer iltica başvurunuz 5 aydan uzun süredir beklemedeyse eğer zaten bu süreç sonunda yani 150 gün sonrasında Amerika'da yasal olarak geçici çalışma izniniz oluyor. Bazı kişiler Amerika'ya vizeleri olmadığı için Amerika'ya yasal olmayan şekilde giriyorlar. Eğer Amerika'nın içerisine bir şekilde girmiş iseniz iltica başvurunuzu yine az önce anlattığım şekilde iltica ofislerine yapabiliyorsunuz. Ama eğer Meksika sınırında ilticaya başvuruyorsanız ya da eğer Amerika'nın içerisinde statünüz olmadan bulunup da göçmenlik memurları sizi yakalamış ise o zaman işte süreç tamamen farklı ilerliyor. Şunu söyleyeyim, öncelikle bir gözaltı süreci olabiliyor ve bu şekilde yapılan iltica başvuruları mahkemede ve çok daha karmaşık ilerleyen bir prosedür. Bu konu hakkında videomuz önümüzdeki haftalarda yayınlanacak. O yüzden lütfen takipte kalın ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Amerika'daki iltica süreci hakkında başka sorularınız varsa aşağıya yorum yapmaktan çekinmeyin. Sorularınızı ya yorumlarda ya Instagram hesabımda veya aynen böyle başka bir videoda cevaplamaya çalışıyorum. Instagram hesabımı da buradan bulabilirsiniz. Bu videoyu izlediğiniz için çok teşekkür ederim ve bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşça kalın.